Herkese selam. Bu videoda size panik atak sürecinden bahsetmek istiyorum. İzzet Güllü ile tanıştıktan sonra panik atağı nasıl yendim, neler yaptım bunlardan söz etmek istiyorum. Yaklaşık 3 sene terapiye gittim. Bunun son 2 yılı neredeyse böyle her hafta ya da 2 haftada bir gitmek şeklinde oldu. Fiziksel belirtiler yani panik atak denen sorundan kaynaklı belirtiler bende bu süreçten sonra başladı. Yani terapiye başladıktan sonra başladı. Her gün bir yerim ağrıyor. Farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Hayatımda yaşamadığım belirtileri yaşıyorum. Hal böyle olunca ben sürekli doktora gidiyorum. İç hastalıklarına gidiyorum. Mide için gidiyorum. Beyin için gidiyorum. MR çektiriyorum. Belirtileri bilerek saymıyorum şu anda size. Çağrışım olmaması adına. Ama bu süreç her türlü belirtiyi yapıyor. Sizde göğüs ağrısı bile yapabiliyor, öyle söyleyeyim. Ben de hepsini en şiddetli şekilde yaşadım. En şiddetli atağımı geçirdiğimde acillik oldum. Yani ambulans falan çağrıldı. Gerçekten çok zor süreçler arkadaşlar. Ben o şiddetli atağı geçirdikten sonra tahliller, tetkikler yapıldı ve bir şeyin yok dendi. Tamam, bir şeyim yok ama neyim var? Çok ağladım ve gerçekten çok dua ettim. İzzet Güllü ile tanışma sürecim şöyle oldu. YouTube üzerinden tabii ki tanışıyorum. Yine bir gün ben bazı cevaplar ararken panik atak yaşayanların neler yaptığını YouTube'dan öğrenmek istedim. Yani birkaç video izledim. Bir psikoloğun videosunu izledim. O da kurtulduğundan bahsediyor. Yani başlığı öyle yapmıştı. Panik ataktan nasıl kurtuldum şeklinde bir başlık. Baktım. Yani yaşadığı süreçten bahsediyor. Benimle aynı. Bayağı şiddetli belirtiler yaşıyor. Hayatı kısıtlanmış. Rutinlerini bile yapamaz hale gelmiş. Aynı benim yaşadığım gibi. Çözüm olarak videoda psikiyatriste gittiğini, ilaç aldığını, halen daha kısmi baş dönmeleri olduğunu veya bazı şikayetlerin hala kısmi bir şekilde olduğundan bahsediyor. Ve bunu çözüm olarak videoda sunuyor. Yani bu video bana hiçbir şey ifade etmedi. Açıkçası ilaç kullanmak istemiyordum. İlaca her zaman şiddetle karşı bir insandım. Çünkü bu tamamen uyuşturmak ve benim işim bilgisayarda olan bir iş. Şimdi ben sürekli uyuyacaksam, sürekli böyle uyku halinde, mayışık bir şekilde olacaksam ben işimi de yapamam. Benim dikkat gerektiren bir işim var. Ve videonun yorumlarına baktım. Yorumlarda bir iki tane İzzet Güllü'yü gördüm. Tek çare İzzet Güllü, işte hayata yeniden geleceksiniz şeklinde yorumlar. Neymiş bir bakayım dedim. Zaten yani her şeyi araştırıyorum. Bunu da araştırayım. YouTube'a yine İzzet Güllü yazdım. İzzet Güllü panik atak şeklinde arattım. Karşıma bir videosu çıktı. 1 saat 6 dakikalık 2024 yılında çektiği bir video. Panik atağı evde son dediği bir video. Bu videoyu ben aslında bir yere kadar izlemişim. Hani YouTube'da görünüyor. Ama hiç hatırlamıyorum. Demek ki benim böyle bir son raddeye gelmiş olmam gerekiyordu. Demek ki anlamamışım, idrak edememişim ki böyle çok insan var. İlk başta sizi anlayamıyordum, sonrasında anlamaya başladım diyen. Açtım videoyu. O videoyu izlerken ağlıyordum, hani kötü bir anımda izlemiştim. Artık çok çaresizdim. Arkadaşlar yani videoyu izledikçe beynime oksijen girdi. Öyle söyleyeyim. Nefes almaya başladım. Ben hasta değilmişim. Bu yaşadıklarım hastalık değil. O videoyu ben o gün birkaç kere izlediğimi hatırlıyorum. İlk izlememde bile ben %60-70 en az iyileşmiştim. Benim bütün şikayetlerim %60-70 geçmişti. Mükemmel bir videoydu. Ben o an dünyaya yeniden geldim. Gerçekten şikayetlerimin hepsi o anda bitti. O kadar güzel ikna oldum ki aradığım cevap aslında bu videoda, bu adamda. O kadar çok hatalı kodlanmalarımız var ki en basitinden sosyal medya. Ben o an İzzet Hoca'ya %100 güvendim. Yani zaten mantık insanı olduğum için o kadar çok mantığa hitap eden şeyler söylüyordu ki. Sonrasında tabii ki bu sürecin bir başlangıcı. Ben İzzet Hoca'yı 2024, yani geçen sene Aralık başında keşfettim. Ve bugün tam 1 yıl oldu. Bu süreçte tabii ki neler yaptığımdan böyle çok kısaca bahsedeceğim. Bu video çok uzun olsun istemiyorum. İzzet Hoca'nın yöntemi ikna ve telkin metodu. Yani önce ikna olmanız gerekiyor. Bu sektörün gerçek yüzünü görmeniz gerekiyor. Ve bazı sorgulamalara ihtiyacınız var. İzzet Hoca bunu her videosunda hakkıyla yapıyor. Ya minnettarım kendisine. Yani düşünce çok duygulanıyorum. Ben artık böyle ya ölsem de kurtulsam moduna gelmiştim ve bu süreci yaşayanları çok iyi anlıyorum. Özellikle şiddetli bir şekilde yaşayanları. Onları kimsenin anlamadığını da biliyorum. Şunu da biliyorum arkadaşlar. Birçok şeyi içimizde yaşıyoruz. Dışarıya yansıtmıyoruz. O an bir fiziksel belirti vardır, bir şey vardır. Hiç olmadık yerlerde gelebiliyor. Başlıyor zaten orada. Ve insanlara yansıtmama çabası. Bu ayrı yoruyor. O belirtileri çekmek ayrı yoruyor. O düşüncelerle boğuşmak
diyorum ben buna şu an. Boğuşmak da çözüm değil. Bunların hepsi insanı ayrı yoruyor ve sizi sizden başka kimse anlamıyor. Aileniz sizin halinizi belki %10-20 görüyor yansıtmadığınız için. Sadece üzülüyorlar. Hani ellerinden bir şey gelmiyor. Ve bu artık merhaba nasılsın gibi normalleşmiş durumda. Yani bu panik atak, anksiyete dedikleri durum. Neyse sonraki süreçte birkaç gün sonra yine gece bir uyandım. Baş dönmesiyle beraber şiddetli çarpıntı. Panik atak aslında temelde korku ve onun arkasındaki ölüm korkusu. Korkmak aslında insanidir, normaldir ama korkudan korkmak öğrenilmiştir, bize öğretilmiştir. Aslında ortada bir tehlike yoktur. Hatalı tehlike algısı vardır. Beyin de buna tepki veriyor. Birisi itfaiye ziline basıyorsa itfaiye harekete geçiyor. Gerçekten yangın var mı yok mu bunu bilemez. Bir tehlike varmış algısıyla veya gerçekten bir tehlike olabilir, harekete geçiyor. Öncesinde kaygıyla bizi hazırlıyor, korkuyla koruyor, vücudumuzu buna hazırlıyor. Yani şöyle düşünün, bir yangın var ve siz hiç harekete geçmiyorsunuz, hiç korkmuyorsunuz, kaygılanmıyorsunuz. Yangın sizi yakar. Panik atak aslında savaş ya da kaç durumu. Yani bir tehlike var ya da hatalı tehlike algısı var. Bakın burayı özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bizim yaşadığımız durum hatalı tehlike algısı. Gerçekten bir tehlike yok. Ve temelinde ölüm korkusu var. Ben de bir gün uyandım. Bir çarpıntı vesaire başladı. Ben tabii ki şimdi biliyorum hastalık değil, hasta olmadığımı bildiğim için ve ortada gerçekten bir tehlike olmadığı için ben bu yönde telkinlere başladım. Ey korkum hoş geldin. Sen beni koruyorsun biliyorum. İstediğin zaman gel. Ben zaten seni bekliyordum. İstediğin kadar kal. İstediğin zaman git. Hiç umurumda bile değil dedim. Ve gerçekten bunu yürekten inanarak söylediğim için çünkü ikna oldum. Bunu içten gelecek şekilde söylediğim için anında çarpıntım bitti. Anında o belirtiler gitti. Ve ben uyumaya devam ettim. Sonra gülmeye başladım. Bu muydu dedim. Beni acil gezdiren, acillerde süründüren, yani vücudumun hepsini ele geçiren bu muydu dedim ya. 2024 Aralık 2025 Aralık'a kadar bir sene geçti. Bu süreçte de çok şeyler yaşadım. Hemen bitti. Böyle şey mümkün değil. Bu bir süreç arkadaşlar. Çünkü kodlanmaya devam ediyoruz. Her yerden. Ve bunu o kadar çok yaptıklarını fark ediyorum ki İzzet Güllü'nün videolarını dinlerken her şeyi fark ediyorum. Her seferinde şunu diyorum. Ben bunu nasıl fark etmedim? Biz bunu nasıl düşünemedik? Her şeyi fark etmeye başladım arkadaşlar. Bedensel belirtiler, rahatsızlıklar vesaire olmaya devam etti bu süreçte. Ama hiçbir zaman acillik olmadım. Yine bu süreçte kalple ilgili, beyinle ilgili ya da mideyle ilgili bazı problemler yaşadım. Tabii ki hayatımda zorluklar da var. Yani iş hayatı benim için çok stresli gidiyor. Hazmedemediğim şeyler oluyor. Özel hayatımda da yine aynı şekilde. Bunlar devam ederken kah hastaneye gidiyorum. Bir iyiyim, bir kötüyüm. İyi kötü tabir tabii ki doğru değil ama özetle İzzet Gül'ün dediklerini hakkıyla uygulayamadığım dönemler veya rehavete kapıldığım, terkini bıraktığım, izlemeyi bıraktığım dönemler oldu. İşin en önemli noktası bu arkadaşlar. Önce ikna oldunuz. Bununla bitmiyor. Telkin alacaksınız. Kitapların dönü dolaşı okuyacaksınız. Videolarını izleyeceksiniz. Kendi telkin şablonunuzu oluşturacaksınız. Çünkü bu bir ikna ve telkin metodu. Ben bunları bu süreçte aksattığım için yine bazı şeyler yaşamaya devam ettim. Bir yerden sonra bunun önemini anlayınca ben her gün telkin almaya başladım. Yani ölümden başka hiçbir şeye çözüm yok. Bunun da farkına vararak, şükrederek. Yani fiziksel belirtileri büyük oranda azalttım. Ataklarım beni yokluyor mu? Evet yokluyor. Gülüp geçiyorum artık. Yani beni eskisi kadar etkilemiyor ve son aylarda özellikle zaten bayağı azalmış durumda. Geldiği zaman da hoş geldin diyorum. Sen beni koruyorsun. Hatalı bir algı var demek ki. Ortada gerçekten bir tehlike yok. Sen beni koruyan bir organsın ey beynim şeklinde gülümseyerek aslında doğru tepki vermek. Şu anda geldiğimiz son noktada her gün dediğim gibi telkin alıyorum. Günümü planlıyorum. Yürüyüşlerime önem gösteriyorum. Spora zaten her zaman gidiyordum. Aklıma bir düşünce geldiği zaman olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bütün düşünceler olumludur arkadaşlar. Beynin asıl görevi bizi kaygı ve korku üreterek korumak ve biz bunlardan korkuyoruz. Olumsuz diye tabir ettiğimiz düşüncelerin aklıma gelme sıklığı bile azaldı. Çünkü verdiğim tepki değişti. Öncesinde çok fazla düşünüyordum. Sevdiklerimi kaybetme korkusu, ölüm korkusu. O senaryolar kafamdan geçiyordu. Araba kullanıyorum, birisi ya çarparsa, gerçekçi diyebileceğim senaryolar aklımdan geçiyordu. Birinin çarptığını hayal ediyordum vesaire. Ve bunlardan kaçmayı, korkmayı öğrendiğimiz için aslında gözümüze daha da çok büyüdü ve duyarlılığımız arttı. Hiçbirinden korkmuyorum, hiçbirinden kaçmıyorum ve savaşmıyorum. Önceden psikolojikmiş deyince aman iyi ki öyleymiş, tamam önemli değil derdim. Gerçekten belirtilerim geçerdi. O kadar çok Esra Ezmeciler, Adil Yıldırımlar, Beyhan Budak, yani o kadar çok kendimi duyarlı olmaya iten şeyler dinledim ki. Önemse bak, bir hastasın, bir bozukluğun var.
Bozukluk eşittir hastalık da demeye getiriyorlar. Terapi de zaten bunu pekiştiriyor. EMDR mesela ilerleyen yayınlarda bahsedeceğim. Arkadaşlar hepsi geçecek. İnanın bana. Kurtuluş Savaşı'ndakiler, atalarımız hiç panik atak, anksiyete dediğimiz safsatalar o zamanlarda var mıydı? Yani o zamanlar böyle hatalı kodlanmalarımız yoktu. Gerçekten çok zor durumda olan insanlar var ve baktığım zaman binlerce kez şükrediyorum. Gerçekten hiçbir zorluk yaşamamışım diyorum şu anda baktığım zaman. Ama iyi ki bunu yaşadığımda diyorum arkadaşlar. Çünkü bunu yaşamasaydım bu hatalı kodlanmalarla bir yerde patlak verecekti. Ben de 35 yaşında patlak verdi. 35'te vermeseydi 40'ta verecekti. 40'ta vermeseydi 50-60, yani beyin buna dayanmazdı. İzzet hocama gerçekten minnettarlığımı 10 saat 20 saat konuşsam ifade edemem. Böyle bir ifade şekli yok. Ben kendisine çok dua ediyorum ve o yorumu yazanlarda şu anda herkese, çevreme duyuruyorum ve çevremi o yönde ben de kodlamaya çalışıyorum. Bir şey varsa ortada olabilir diyerek, normalleştirerek sürece insanlara katkıda bulunmaya çalışıyorum ve her zaman İzzet Güllü'yü olabildiğince duyurmaya çalışıyorum. Olabildiğince her yere yorum yapmaya çalışıyorum. Benim bu kanalımı açmaya da, bu ilk videoma da vesile olan kişi İzzet hocamdır. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Zaten kendisi fizik kurallarına aykırı bir şekilde kazadan kurtulduğundan bahsetmişti. Kurtulmasında bir amaç aradığından bahsetmişti. Allah'ın bize bir ödülü, kabul olmuş bir dua İzzet Güllü'yü karşıma çıkardı diye düşünüyorum. Gerçekten çok şükrediyorum arkadaşlar. Süreç devam ediyor. Her zaman devam edecek. Çünkü kodlanmalarımız devam ediyor. Ömür boyu bu telkinleri, hatalı algıları düzeltmeyi, doğru şekilde yerine koymayı hedefliyorum. Her ne yaşıyorsanız tabii ki önce muayenenizi olacaksınız. Tahlil yapıldı, tetkik yapıldı. Gerçekten bir hastalık yoksa inanın ki geçecek. Hayat kolay değil. Yer yer zorluklar da olacak. Bizler ölümlü varlıklarız. Her ne kadar ölümden korksak da korka korka öleceğiz yani. Bir gün öleceğiz. Çevremiz de keza aynı şekilde. Hiç kimse ölümsüz değil. Mutlaka belli acılar yaşayacağız ama artık şu yönden bakıyorum. Bunun dışında her şey bana artık komedi geliyor. Ölümden başka her şeye çare var. Emin olun, ne yaşıyorsanız geçecek. İzzet Güllü'yü izlemeye devam edin ve ben şöyle bir yol haritası çizmenizi önerebilirim. İlk başta reçete videosuyla başlayabilirsiniz. İzzet Güllü reçete yazdığınız zaman çıkar. Sonrasında zaten oradaki direktiflerle ne yapmanız gerektiğini siz daha iyi karar verirsiniz. Yani OKB varsa OKB ile ilgili videolarını, stres varsa önce onunla ilgili videolarını izleyebilirsiniz. Ve duyurabildiğiniz kadar çok kişiye duyurun bence. Bunu duymayan bir kişi bile kalmasın arkadaşlar. Çünkü bu çok fazla yayılmaya başladı. Bunu artık bizim bir dur dememiz gerekiyor. Bildiğimiz anda sorumluluğumuz başlıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha detaylı değinmek istiyorum bazı şeylere. Özellikle terapi sürecine, EMDR'a değinmek istiyorum. Atlayıp da sonradan aklıma gelen şeyleri de bir sonraki videolarda size duyurmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek üzere.